Arkadaşlar merhaba. Adım Emre. Ankara'da yaşıyorum. Makas biliyorum. Bu işi hobi olarak değil, tam zamanlı bir iş olarak yapıyorum. Bir iş gününde elime epey miktarda makas geçiyor. Bugün tekstil makasları, tekstilde kullanılan kumaş kesen makaslar hakkında biraz konuşacağız. Ve bunları size 4 veya 5 başlık altında anlatmaya çalışacağım. İlk başlık atölyelerde olsun, döşemecilerde olsun, fabrikalarda olsun ya da bir terzi abimizde olsun en çok kulağıma gelen soruları sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Eğer unuttuğum bir şey olursa yorumlar kısmında da herhalde bunlara cevap verebileceğimizi düşünüyorum. İkinci başlık olarak ise makasların bilenmeden önceki ve bilendikten sonraki ayarları hakkında biraz konuşacağım. Üçüncü başlığımda ise bu makinede bir örnek makas bileleyeceğim ve onu göstereceğim. Tabii ki yani çeşit çeşit makaslar var. Çok kalitelisi var, çok dandiği var, iyi keseni var, kesmeyeni var. Ben orta düzen bir makası burada size üçüncü başlıkta göstereceğim. Birkaç tane dikkat edilmesi gereken noktayı da söyleyeceğim sizlere. Dördüncü kısımda ise makasların daha uzun ömürlü olması için neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bölümlere geçmeden önce kısaca hangi iş kollarına yaptığımdan ve hangi tür makaslara müdahale ettiğimden de bahsetmek istiyorum. İş kolları olarak ana konfeksiyon üreticileri, kesimhaneler, fason dikimler, terziler olsun efendim, koltuk fabrikaları, döşemeci arkadaşlar, gelinlikçiler, oto döşemecileri, okul kıyafeti dikenler vesaire vesaire diyebilirim. Kumaşla uğraşan her türlü makasa müdahale ediyorum. Nasıl müdahale ediyorum? Şehir dışından gelen olursa kargoyla alıyorum. İşte kargoyla teslim edebiliyorum. Ulus'ta rüzgarlı da yerime getirenler de olabiliyor. Ya da atölye büyükse en güzeli yerinde gidip yapmak oluyor ki olaya orada sıkıntılara da müdahale edebilesin. Hangi tür makasları yapıyorum? Benim en sevdiğim makas Kai marka denen bu Japon makası arkadaşlar. Hani Japonlar gerçekten bu işi yapmış, becermiş. Tutumu olsun, kesimi olsun 10 numara makas. Fiyatı biraz tuzlu ama kalitesi de ona göre. Bilenmez diye satılabiliyor bu makaslarda. Ama sonuçta düşmeye maruz kalan makasın başına ne geliyorsa kayne metali biraz daha dayanıklı olmasına rağmen bunun da başına aynı şeyler geliyor. Ya da toplu iğneye denk gelen bir makasın kendi kendini bilemesi gibi bir şey söz konusu maalesef değil. Efendim neyse Kai dedim. En sevdiğim makas bu ama yerli üretim merzemiz var. Genelde iyi çıkıyor bu makaslarımızda. Solingen olsun, Fiskars olsun, Longix denen bir marka var. Pin denen yeni sürülmüş bir marka var piyasaya. Horset var, Lina var, işte Premax var. Gene yerli üretim Musa, Kaplan dediğimiz markalar var. Başka Taksun denen mesela daha ucuz yollu bir makas var ama metali de ona göre daha çabuk körelebiliyor ama müdahale edilebiliyor mu? Ediliyor her türlü. Başka makas markası da aklıma gelmiyor ama kumaşla ilgili birçok makas markası da mevcut. Evet artık bölümlerimize de geçebiliriz arkadaşlar. En çok karşıma çıkan sorulardan birisi makasın ucu kapanmıyor denir ve makasın ucu böyle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda elinizde eğer sizin taş varsa makasın şu parmağımı gezdirdiğim kısmında almanız makasın ucunun kapanmasını sağlayacaktır. Ben ne yapıyorum? Ben makasın şu kısmına arkadaşlar çekiçle vurarak başta düzeltmeye çalışıyorum. Ama her makasa vuruluyor mu? Hayır, her makasa vurulmuyor. Özellikle makasınız dökümse ilk vuruşta elinizde kalır makas. Ya da Musa makaslara vurulmaz arkadaşlar. Makasınızı kırabilirsiniz. Yani çekiçle hani vurmak bilen birisinin yapması gereken bir iş. Dediğim gibi siz şuradan alabilirsiniz makası. Her makasın ucu kapatılabiliyor mu? Hayır, her makasın ucu da kapatılamıyor arkadaşlar. Bazı makaslarda bu çıkıntı olmuyor ve metali de çok sert olabiliyor. Çekiçle bile düzelmiyor. Ya da şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Makas çok yaşlıysa parmağımı gezdirdiğim aralık kapanmış oluyor arkadaşlar. Bu aralık kapanınca makasın ucunu kapatma şansınız kalmıyor. Ya makasın ucunu kısaltıyorsunuz ya da artık o makası başka bir kullanım için mesela ütücüye paslıyorlar falan öyle bir şeyler yapabiliyorlar.
Sık sorulan sorulardan birisi makasımın dip tarafı kesiyor ama uç kısmı kesmiyor sorusudur. İki sebebi vardır arkadaşlar. Uç kısım daha fazla çalıştığı için, daha çok kumaşa maruz kaldığı için uç taraf daha çabuk körelecektir. Bu bir. İkincisi, makasın dip tarafı uç kısma göre daha kuvvetlidir. Makasın uç kısmı daha narindir. Çalıştıkça daha çok kuvvet uygulandıkça dip tarafa oranla uç kısım daha çabuk kürelecektir arkadaşlar. Ne yapılması gerekir? Bilenmesi gerekir. Bir başka sorun ise genelde pastalcı arkadaşlardan duyuyoruz. Makasın uç kısmı kumaşa takılıyor sorusudur. Çözüm olarak ne yapılır? Hemen zımparaya tutularak uç kısım hafifçe körlenir arkadaşlar. Böylece kumaşa takılmaz. Başka duyduğum sorulardan birisi makasın vidasının kendiliğinden gevşemesi arkadaşlar. Bu somunlu bir makas. Somunlu makas kendiliğinden gevşiyorsa civata muhtemelen sıyırmış sonucuna varabiliriz ve civatayı değiştirme yoluna gitmeliyiz. Mesela bu elimdeki makasın metrik 5 somunu. Makasın bir ucu arkadaşlar boştur, deliktir, tam deliktir. Civata bunun içinden geçer. İkinci kısım ise dişlidir. Civatayı buradan sıkarak çevirmeniz gerekir. Ve somunlu vidalarda kontra atarak makasınızı sıkabilirsiniz. Yalnız şunu özellikle söylemek isterim. Civatanın hemen arkasında, yani civatayla boşluklu parça arasında şu elimde görmüş olduğunuz hafif eğikliğine dikkat ederseniz bu pulun olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun adı da ondülüm puldur. Her yerde bulamazsınız. Daha büyük civata satan yerlerde bulabiliyorsunuz. Eğer makas ölçüleri, makasta kullanılan civatalarda metrik somunlarda 5 oluyor, 6 oluyor. 7 nadir oluyor arkadaşlar. Metrik 8 olabiliyor. Ya da Whitworth dediğimiz vidalar olabiliyor arkadaşlar. Eğer metrik 4 ise makasınız şöyle bir vidası oluyor ve bunu genelde makinacılar kullanıyor arkadaşlar ve en çok gevşeme de bu makaslarda yaşanıyor. Bu makası ben şöyle çözmeye çalışıyorum. Vida sıkılık ayarını yaptıktan sonra eğer makas gevşiyorsa arkadaşlar çekiçle bu taraftan şişirerek sorunu çözmeye çalışıyorum. Ama bu sorun makas çalıştıkça görülebilen bir sorundur. Diyelim çekiçle dövdüm. Tornavidayla kontrol ediyorum. Makas kilitlendi mi, vida kilitlendi mi, kilitlenmedi mi diye. Kilitlendiyse teslim ediyorum. Şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bilen birisinin vurması gerekir. Çekiçle vurduğunuz zaman makası kilitleyebilirsiniz arkadaşlar. Makas hiçbir zaman açılmayabilir de bu sefer. Hepten elinizde de kalabilir. Ama hani yaptığım tarzı söylüyorum ben. Metrik 4'lerde eğer diş sıyırdıysa makasta daha uzun bir vida atarak civata somun sıkabiliyoruz buraya. Ama o da makinacıların kullanımına pek gelmiyor. Burayı düz olsun istiyorlar genelde. Makasla cep açıyorsanız buna müdahale edebiliyor muyuz? Evet, edebiliyoruz. Makaslar ilk satıldığında arkadaşlar genelde şu uç daha kalın oluyor. Bunu incelterek cep açma işini daha rahat hale getirebiliyorsunuz. Müdahale edebiliyorsunuz. Çıt atamıyorum sorusu geliyor bazen. Çıt atamıyorsa makasında muhtemelen açıklık kalıyordur arkadaşlar. Bunu az önce bahsettiğim gibi kapatma yoluna gideceğiz. Her makas kapanıyor mu? Hayır, her makas kapanmıyor dediğim gibi. Ama elimizden gelen, yani büyük oranda özellikle de hani yeni makaslarda ya da yaşı geçmemiş makaslarda bu sorunu çözebiliyoruz. Atölyelerde regüleci arkadaşlar oluyor, işte fileto. Yani onlar daha önemli benim için. Mesela makinacıların makasını bir kez kontrol ediyorsam onlarınkini iki kez kontrol ediyorum. Neden? Çünkü onlar bütün gün makasla çalışıyorlar ve bana göre yedek makaslarıyla da çalışmaları gerekiyor. Onların bütün işi bütün gün makasla çalışıyorlar ve gözlemlediğim kadarıyla sanki atölyenin bel kemiği onlar gibi görünüyor. Onların
Makaslarında da şu ön uçlarına çok daha fazla dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Makas da elimin ucuyla kullanıyorum diyen arkadaşlar elin ucuyla çıt atıyorsa makası bir tık daha gevşek bırakmak kullanıcıyı yormamak açısından daha iyi oluyor. Gene uç tarafına daha dikkatli, daha özenli davranmamız gerekiyor. Kumaşı kaydırıyor sorunu yaşanabilir. Kumaşı kaydırması arkadaşlar nasıl giderebilirsiniz? Elinizde eğer taş varsa makası çekerken hafif değdirip değdirmemek arası yaparsanız o şunu yapacaktır. Çekerken tık 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 burada bir tırtık hafif bir tırtık oluşturacak gözle görmemek arası. O da makasın kumaşa tutunmasını sağlayacaktır. Ya da kalın bir taş, bir tık kalın bir taş kullanırsanız bu sorunu onunla da giderebilirsiniz. Çünkü daha pürüzlü çıkartacaktır makası. Tutunması daha kolay olacaktır. Evet, en kıl olduğum soru. Makası bilersiniz. Ucu kapalıdır, tam kapanır. Güzel bir kesme sesi vardır. Ama kullanıcı alır, keser, kesiyor mu keser. Ondan sonra şöyle bir alır makasını inceler. Ya der bunun arasında açıklık var. Bunu kapat. Efendim bakın bunlar fabrikasyondur ve makasların kesmesi için böyle olması gerekir. Kumaş makasların ucu kapalıyken aralarında bir miktar boşluk olur ki makas keserken birbirine sürtünerek gitsin. Keza makasların iç tarafı da tam olarak düz değildir kesim makaslarının. Hafif koniktir. Bu da kesme ile alakalıdır ve makasların iç kısmı asla taşa tutulmamalıdır. Makasınızı öldürürsünüz. Tavsiye etmem. Çok nadir yaptığım bir şeydir benim de. Taşa tutmam hatta zımparaya bazen e, ya da taşla bir şekilde alınması gereken durumlar da olabiliyor ama çok nadirdir. İçini hiçbir şekilde arkadaşlar taşa tutmayın makası öldürürsünüz. Makas göbekten kırılabiliyor bazen. Yani vidadan kırılabiliyor arkadaşlar. Buna müdahale edebiliyor musun? Evet, buna da ben müdahale edebiliyorum. Bir şekilde makasın vidasını, kırılan vidasını yerinden çıkartıyorum. Ee, Yerine yenisini takıyorum. Burada önemli olan makasa hangi vidanın olacağını bilmektir. Dediğim gibi hani metrik ölçüsü de var, Whitworth ölçüsü de var. Hangi makasa ne gideceğini bilmektir esas olan. Makasların bazen kullanım dışı bir şey tutuyor, işte kanırtıyor, kırıyor makası. Nasıl kırıyor bilmiyorum ama e, makasın ucu kırıksa eşitleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, buna da müdahale edebiliyoruz. Uç kısımlarını eşitleyerek bu sorunu da çözebiliyoruz. Makaslarda temel olarak iki tane sorunlu e, yani tam olarak yani çözülmekle çözülmemek arasında kalıyor bu anlatacağım. Makaslarınızın iç kısmında siyah siyah arkadaşlar böyle paslar oluşuyorsa bunlar da böyle gözenekli hale geliyorsa o makas bilense de kumaşı gevebiliyor. Artık o makas olduğu kadar diyoruz. İşte içini taşlama kısmına eğer mecbur kalmazsam bunu yapmıyorum ama eğer o paslanan makaslarda içini bir miktar zımparalamaya yaparak bu paslı makası bir miktar keser hale getiriyorsun. Gene de tat veriyor mu? Vermiyor arkadaşlar. Yani bu paslanma işi ne bileyicinin yüzünü güldürüyor ne de kullanıcının yüzünü güldürüyor. Bunun çözümü baştan geliyor arkadaşlar. Makaslarınızın içini yağlı bir bezle arada sileceksiniz. Paslanmasının önüne geçeceksiniz. Özellikle de ütücü arkadaşlarda bu çok fazla oluyor. Bazı makaslarda arkadaşlar bir tarafın çeliği öbür taraftan fabrikasyon daha sert çıkabiliyor. Bu durumda da makas böyle kıtır kıtır eğer kullanıcı sert makası sıkarak kullanıyorsa böyle kıtır kıtır gittiğini hissedersiniz ve makas anında körelir. Bunun da çözümü var mı? Bir miktar var ama eğer çeliğin birisi çok yumuşaksa çok çabuk köreliyor. Tamam makası keser hale getiriyorsun ama makasın kullanım ömrü çok aşağılara düşüyor. Dediğim gibi bu bileyicinin de yüzünü güldürmüyor, kullanıcının da yüzünü güldürmüyor. Gene bu durumlarda makasa içten müdahale etmemek istemesem de içten müdahale etmek durumunda da
kalabiliyorum arkadaşlar. Başka da şu an aklıma bir soru gelmiyor. O yüzden ikinci bölüme geçebiliriz. İkinci bölümde arkadaşlar makası bilemeden önceki ve bilemeden sonraki ayarlar hakkında biraz konuşacağız. Makas kullanıcı tarafından bana geldiği zaman ilk önce kullanıcıyı dinlemeye çalışıyorum. Mesela işte dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi işte elimle kullanıyorum, çıt atamıyorum, ucu açık kaldı, ucu kesik, ucu kesmiyor ya da işte araya alıyor, geviyor gibi şeyler söylüyorsa bunu dikkate alarak yapmaya çalışıyorum. Eğer hiçbir şey söylemezse de öncelikle şuna bakıyorum. Vida ayarı iyi mi? Uçlar eşit mi? Çıt atıyor mu arkadaşlar? Buna bakmaya çalışıyorum. Ondan sonra bileme işlemine geçiyorum. Bilemeyi bitirdikten sonra da tekrardan bir makasın akışına bakıyorum. Eğer akış iyiyse bırakıyorum. Eğer akış iyi değilse tekrardan vida ayarına bakıyorum. Makası kumaşta deniyorum. Kullandığım kumaşta astar oluyor arkadaşlar. Neden astar kullanıyorum? Makasın kaydırıp kaydırmadığını, kumaşı kaydırıp kaydırmadığını daha iyi görüyorsunuz. Hatayı hemen belli eder astar. Kesmesi daha zordur. Mesela ıslak peçeteyle de denenebilir ama astarı birazdan da göstereceğim. Islak peçeteyi kesen bir makas astarı kesmeyebilir arkadaşlar. Şimdi bileme işine geçelim ve orada da biraz konuşalım. Evet, şimdi arkadaşlar ıslak peçete ve astarın farkını göstermek istiyorum size. Elimdeki bir ıslak peçete ve şimdi bu makasla ıslak peçeteyi kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, ıslak peçeteyi kesiyor. Aynı makas arkadaşlar. Astarı aldım elime. Gördüğünüz gibi tuttu. Ve geliyor. Şimdi bu makası bileyerek bileme işleminde de birkaç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar size. Evet, üçüncü bölümde makasın nasıl bilendiğini göstereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi orta yollu bir makas bileyeceğim. Neden bileyliyoruz? Makasın temel amaç kesmesi ve arkadaşlar kullanıcının elini daha az yormasıdır. Çok fazla el görüyorum. Mesela eli artık nasır tutmuş. Tamam, genç yaşta bu ağrılara dayanabiliyorsun ama yaş ilerledikçe bu ağrılar daha artarak geliyor. O yüzden geleceği düşünüyorsanız biletmekte fayda vardır. Her makas bu düzenekte mi bileniyor derseniz, hayır, her makas bu düzenekte bilenmiyor. Daha özel makaslar için daha özel bileme şekilleri de mevcut. Makastan arkadaşlar bilendiği zaman makastan giden her tozun makasın ömründen götürdüğünü de bilmek lazım. Bunun için ben düzenli bileme yaptığım yerlerde en az biçimde alarak keskin hale getirmeye çalışıyorum ki bu da milimetreden çok daha az oluyor arkadaşlar. Şimdi makas bilerken dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi, makasın dip kısmını arkadaşlar çok fazla almamamız gerekiyor. Eğer fazla alırsak makasın ömrünü çok çok aşağılara çekmiş oluyoruz ve makasın kuvveti çok çok düşmeye başlıyor. Ya da ileride makas takır takır kilitlenmeye başlıyor. O yüzden makasın dip kısmına çok fazla girmememiz gerekiyor. Makasın uç kısmına dikkatli olmamız gerekiyor ki makasın ucunu yakmayalım arkadaşlar. Makasın uç kısmında yapılan hatalardan şöyle bahsedeyim. Diyelim taşla çektiniz arkadaşlar. Taştan çıkarsa makas uç kısmında pah kırılmış oluyor ve makas çıt atamaz duruma geliyor. Bu yüzden makası taştan çıkartmayacaksınız. Makası çektikten sonra ortada bir yerde bıraktınız arkadaşlar. Çektiniz, bıraktınız. Bir de yapılan başka bir yanlışı söyleyeyim size, sık gördüğüm. Makası çekiyor ve son anda niyeyse şöyle bir döndürme işine giriyor. Döndürdüğü zaman ne oluyor? Uç kısmı gene aynı şekilde pah kırmış oluyor ve makasın ucu çıt atamaz duruma gelmiş oluyor. Bu tip makaslara da müdahale edebiliyor musun? Evet, makasın ucunu biraz kısaltmak ya da daha önceden de bahsettiğim gibi çekişle vurmak ya da iç kısımdan biraz almakla düzelebiliyor. Şimdi makas bilemeye geçebiliriz arkadaşlar. Evet, taşımızı çalıştıralım.
Evet arkadaşlar, makasın sesi de düzeldi diyebilirim. Evet, şimdi astarda tekrardan bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Doğru yerden mi kesiyorum? Evet, böylece tamam diyebilirim. Makasın dediğim gibi ucuna da bakıyorum. Uçlar eşit ve kapanıyor, çıt atabilecek düzeyde. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Teşekkür ederim. Evet, videonun son bölümünde sizlere makasın ömrünü uzatabilecek birkaç bilgi vereceğim. Makasınızı arkadaşlar siz kullanın. Başka birisine vermeyin. Başka birisinin ne keseceğini ya da ne kadar kanırtacağını, nasıl doğrayacağını makası bilemezsiniz. Sizin kullanmanız, tek kişinin kullanması makası daha uzun ömürlü yapacaktır. Makasınızın göbeğine arkadaşlar yağ damlatmayı ihmal etmeyin. Sık sık damlatmanız sizin faydanıza olacaktır. Daha rahat çalışmasını sağlayacaksınızdır ve de paslanmanın önüne geçeceksinizdir. Yağlı bir bezle arada sırada makasınızı içten ve dışarıdan silin. Paslanma makasın düşmanıdır. Ömrünün uzun olmasını sağlarsınız yağlayarak. Makasla çalışa arkadaşlar iç kısımda biraz toz birikebilir. Bu tozu arada sırada parmağınızla silerseniz makasınızın da rahatladığını hissedeceksinizdir. Makas bilinip size ilk verildiği zaman kalın bir kumaşa girmeyin. Mesela kot paçasına girmeyin arkadaşlar. Makas kilitlenip kalabilir. Önce uç kısımdan başlayarak tek kat bir kumaş üzerinde makasın ucundan geriye doğru giderek makası alıştırmamız gerekiyor. Ondan sonra ikinci katta aynı işlem. Üçüncü katta da aynı işlemi yaparsanız makasınız alışır. Kot kestiğiniz makasla arkadaşlar şifon tarzında kestiğiniz makasları mutlaka birbirinden ayırın. Kot kestiğiniz makası şifona vurursanız kesemezsiniz. Kot çok çabuk yıpratır makası. Aynı şekilde pullu bir şey kesiyorsanız da pulludan sonra şifon kesmeniz zor olacaktır. Makası arkadaşlar iki metalin birbirine değdiği sesi hissetmeye çalışın keserken. Bu kesme noktasını siz yakalıyorsunuz ve kesişi hissederseniz makası daha uzun süre kullanabilirsiniz. Evet, videoyu burada sonlandıracağım. Sadece babama buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu mesleği kazandırdığı için başta. Ondan sonra da bize bir şeyler öğrettikleri için öğretmenlerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başka bir videoda inşallah görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.